Hatırlıyor musunuz? Bundan birkaç yıl önce Suudi Arabistan dünyaya alışılmadık bir proje tanıtımı sundu. Bu bir film fragmanı değildi. Bir video oyunu da değildi. Bu modern tarihin en iddialı şehir projesinin vitriniydi. Neom. Çölün ortasında, Belçika büyüklüğünde bir alanda 170 kilometre uzunluğunda dümdüz bir şehir. Arabasız, yolsuz, karbon salınımı sıfıra yakın iddiasıyla. Hizmetlerin büyük bölümünü robotların yaptığı, insanların uçan taksilerle işe gittiği, yapay zeka tarafından yönetilen yeni bir yaşam modeli. İlk sunumlar o kadar iddialıydı ki kimileri bunu bir pazarlama illüzyonu olarak gördü, kimileri ise belki de gerçekten yeni bir çağ başlıyor diye düşündü. Sızdırılan raporlarda geceleri parlayan kumlardan, dev yapay aylardan, fütüristik eğlence adalarından söz ediliyordu. Neom, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın vizyon projesiydi. Kimine göre cesur bir gelecek tasarımı, kimine göre ise gerçeklikle bağı zayıf bir hayaldi. Galiba ikinci grup haklı çıktı çünkü şu an geldiğimiz noktada artık şu soruyu daha net sorabiliyoruz. Bu proje neden dünyaya anlatıldığı gibi ilerlemedi? Bugün bu videoda Neom'un neden küçülmek zorunda kaldığını, hangi aşamada frene basıldığını ve neden satılan büyük rüyanın giderek daha sınırlı bir gerçekliğe dönüştüğünü konuşacağız. Belli sorulara odaklanacağız. Proje iptal mi? Neom çöktü mü? Suudi Arabistan'ın parası mı yetmedi? Cevap siyah ya da beyaz değil. Belki ilginç gelecek ama bu konuda cevap gri. Neyse, uzatmadan konuya hızlı bir geçiş yapalım. Önce projenin vitrini olan The Line'dan başlayalım. Kimin aklına geldi böyle bir saçmalık bilmem ama 500 metre yüksekliğinde, dışı boydan boya aynalarla kaplı, doğrusal bir duvar şehir. Tasarım herhalde para çok olunca insan ne yapacağını şaşırıyor dedirtiyor insanı. İlk planlara göre 2030 yılına kadar 170 kilometre uzunluğundaki bu şehrin hepsi tamamlanacaktı ve şehir 1,5 milyon insana ev sahipliği yapacaktı. Peki bugün sahadaki gerçek ne? Bloomberg ve benzeri kaynaklardan sızan bilgilere göre Suudi yönetimi projede sessiz ama belirgin bir şekilde frene bastı. Hatta sadece frene basmakla kalmadı. Hedefleri kökten revize etti. 170 kilometrelik hedef yaklaşık 2-3 kilometrelik bir bölümle sınırlandırıldı. Nüfus hedefi de 1,5 milyondan 10 binler seviyesine çekildi. Artık buna şehir demekten ziyade Hidden Marina adı verilen daha sınırlı, lüks bir yaşam projesi deniyor. Yani devrimsel bir kent modeli yerine günün sonunda daha tanıdık bir gayrimenkul projesiyle karşı karşıyayız. Prens Selman geleceğin şehrini kuruyorum diye yola çıkmış olsa da şimdi olay bir rezidans inşaatına dönüştü. Hem de her anlamda. Çünkü sadece yapı ölçeği değil, teknoloji vaatleri de aynı ölçüde geri çekildi. Neom'un ulaşım vizyonunun merkezinde uçan taksiler vardı. Bu amaçla Alman merkezi Volocopter firmasıyla ortaklıklar kuruldu. Ciddi yatırımlar yapıldı. Ama 2025 yılının başında Volocopter finansal sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Yani henüz şehir tam anlamıyla ortada yokken şehir içi ulaşımın bel kemiği olarak sunulan araçlar da ticarileşemedi. Tabi böyle anlatınca hiçbir çalışma yokmuş gibi bir durum ortaya çıkabilir ama öyle de değil. Sahada hala çalışmalar var. Haftada milyonlarca metreküp kazı yapılıyor. Binlerce temel kazığı çakıldı. Ama bu hız ve bu ölçekle başlangıçta vaat edilen 170 kilometrelik yapının tamamlanması onlarca yıl sürerdi. Yani bu hesap bile zaten projenin iptal edildiğini net şekilde gösteriyor bize. Aslında bu sonucun ortaya çıkacağı başından belliydi. Alanında uzman mühendisler ve şehir plancıları zaten baştan beri uyarılarda bulunmuşlardı. Ama dinleyen olmadı elbette. Tek bir doğrusal hat üzerine kurulu, uçtan uca 170 kilometre uzanan bir yerleşim modeli, lojistik, ulaşım güvenliği ve verimlilik açısından son derece zor. Şehrin bir ucundaki bir aksaklık tüm sistemi etkileyebilir. Tek bir ana ulaşım hattına bağımlılık teoride şık görünse de pratikte ciddi riskler barındırıyor. Yani mühendislik anlamında sorunlu bir proje. Ama şunu belirtmekte de fayda var. Neom'un asıl zorlandığı alan mühendislikten çok ekonomi oldu. Suudi Arabistan denince ekonomik bir sıkıntıdan bahsedince tuhaf geliyor insana. Çünkü bu konuda çok sık düşülen bir yanılgı var. Suudi Arabistan'ın parası bitmez. Küçücük nüfus dünyanın petrolünü satıyor. Haliyle zenginliğin, paranın haddi hududu yok orada. Evet, ülke zengin ama bu zenginlik sınırsız değil. Neom'un arkasındaki ana finans kaynağı yaklaşık 900 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Suudi Kamu Yatırım Fonu. Ama sorun şu ki Neom tek başına bu fonun çok büyük bir bölümünü uzun yıllar boyunca tüketebilecek ölçekte. IMF verilerine göre Suudi Arabistan'ın bütçesini dengeleyebilmesi için petrolün varil fiyatının yaklaşık 95-100 dolar bandında olması gerekiyor. Ama son yıllarda özellikle Çin ekonomisindeki büyümenin o yavaşlaması nedeniyle petrol fiyatları 60 ile 75 dolar aralığında seyrediyor. Bu fark bütçede ciddi açıklar ortaya çıkarıyor. Devlet bu açığı kapatmak için borçlanıyor.
varlık satışlarına yöneliyor. Kamu yatırım fonunun Aramco hisseleri üzerinden likidite ortaya çıkarma çabaları da bu baskının bir göstergesi. Yani Suudi ekonomisi alarm veriyor ve bu alarmı en çok fark edenler Suudi Arabistan'ı yönetenler. Gelen açıklamalardan bunu anlamak mümkün. Maliye yetkilileri gerekirse projelerin ertelenebileceğini, ölçeklerinin küçültülebileceğini açıkça ifade etti. Yani sınırsız bütçe varsayımı fiilen sona ermiş durumda. Üstelik işin bir de uzun vadeli boyutu var. Uluslararası Enerji Ajansı gibi kurumlar küresel petrol talebinin 2030'lara doğru zirve yapıp ardından düşüşe geçeceğini öngörüyor. NEOM zaten bir anlamda petrol sonrası döneme hazırlık projesiydi. Suudi Arabistan'ın başka geliri olmadığı için bu tarz işlere yöneliyorlar. Petrol sonrası dönemde ülkeye yatırımcı çekecek bir cazibe merkezi oluşturma derdindeler. Ama ironik şekilde petrol gelirleri üzerindeki baskı bu dönüşüm projesini zorlayan ana faktörlerden biri haline geldi. Yani petrolün kendisi Suudi Arabistan'a senin için benden sonrası diye bir şey yok diyor şu anda. Projede işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir diğer önemli işaret de yönetim tarafında yaşanan değişimler oldu. Kasım 2024'te NEOM'un uzun süredir başında bulunan CEO görevden ayrıldı. Resmi açıklamalar sınırlıydı ama kulis bilgileri yönetimin gidişattan memnun olmadığını ortaya koyuyordu. İçeriden sızan raporlar proje hedeflerinin sık sık değiştiğini, çalışma ortamının zorlayıcı olduğunu ve birçok üst düzey yöneticinin kısa süre içinde projeden ayrıldığını gösteriyor. Bu da projenin kurumsal istikrarını zayıflatan bir unsur olarak öne çıkıyor. Yabancı yatırımcı cephesinde de beklentiler karşılanmadı. Suudi Arabistan, NEOM üzerinden yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyordu. Tabii belirsizlikler, sürekli revize edilen hedefler ve finansal riskler nedeniyle bu rakamların oldukça altında kalındı. Birçok yatırımcı projeyi uzaktan izlemeyi, netleşmesini beklemeyi tercih etti. Siz yapın, tamamlanınca bakarız yaklaşımı hakim oldu. Şunu unutmayın, yatırımcı bir projeyi gördüğünde hemen iştahı kabarmıyorsa o yatırım boşuna yapılmış bir yatırım demektir. Çünkü bugün temkinli yaklaşan yatırımcı yarın da aynı duruşunu koruyacaktır. Yatırım yapsa bile bekleneni çok altında miktarlarla yapacak. Bu da bu kadar büyük bir projeyi ayakta tutmaya yetmez. NEOM'un bir diğer tartışmalı boyutuysa insan hakları ve yerel halk meselesi oldu. Projenin hayata geçirileceği bölgede yaşayan bazı kabilelerin yerlerinden edildiğine dair ciddi iddialar uluslararası raporlara yansıdı. Bu durum projeye yönelik eleştirilerin sadece ekonomik ve teknik değil, aynı zamanda sosyal ve etik boyutlar da kazandığını gösterdi. NEOM tanıtımlarda insan odaklı bir gelecek olarak sunulsa da uygulama sürecinde bu iddialar küresel kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu. Tabi sonuçta orası Suudi Arabistan diktatör tarafından yönetiliyor. Yani bundan öncesinde olan oldu, biten bitti. Yapılan yanlışların bedeli ödenmez böyle devletlerde. O yüzden biz geçmişe odaklanmayalım ve esas soruyu soralım. Peki bundan sonra ne olacak? NEOM tamamen iptal edilecek mi? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü bu proje sadece bir yatırım değil. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın ve Veliaht Prens'in prestij projesiydi. Ama ne kadar sürdürme konusunda diretirlerse diretsinler artık herkesin gördüğü çok net bir gerçek var. NEOM dünyaya sunulduğu ölçekte ve hızda ilerlemiyor. Belki de ilerleyemiyor desek daha doğru olur. Daha küçük, daha sınırlı, daha geleneksel projelerle yoluna devam etmesi muhtemel. 170 kilometrelik aynalı bir şehir yerine çölde birbirinden kopuk birkaç büyük yerleşim alanı görmek daha olası. Sonuç olarak NEOM modern çağın en iddialı projelerinden biri olarak başladı. Ama ekonomi, ölçek ve yönetim gerçekliğiyle karşı karşıya kaldı. Bu proje bize şunu gösterdi. Gelecek etkileyici tanıtım videolarıyla değil, sürdürülebilir finansman, uygulanabilir teknoloji ve gerçekçi planlarla inşa ediliyor. NEOM belki de bu yönüyle para her şeyi çözer düşüncesinin sınırlarını da en pahalı şekilde test eden örneklerden biri olarak hatırlanacak. Ve bu dersin yankıları önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşulacak. Özellikle de petrole bağımlılığın azalmasıyla. Allah'a emanet olun.